Biliyorsunuz ki DC evreninde bulunan karakterler için Arrowverse adında büyük bir evren, daha doğrusu çoklu evren kuruldu. Dizilerle başlayan bu devasa evrenin birçok kahramanı ve birçok kötüsü de oldu. Peki bunca karakter arasında en güçlü onu sıralayacak olsaydım liste nasıl olurdu? Evet dostlar, işte başlıyoruz. Arrowverse'de bulunan en güçlü 10 karakter sıralaması. 10 numara Supergirl. Aranızda Supergirl'ü tanımayan yoktur diye tahmin ediyorum. Kendisi Superman olarak bildiğimiz Clark Kent'in kuzenidir. Gerçek adı Kara Zor-El olan bu karakterin yetenekleri hemen hemen kuzeni Superman'le aynıdır. Hemen hemen aynı diyorum çünkü liste veya sıralama yapıldığında çoğu kişiye göre Supergirl Superman'den daha güçlüymüş. Her ne kadar dizi içerisinde birebir dövüşte Kara'nın daha üstün çıktığı savunulsa da Superman'in daha güçlü olduğuna inanıyorum. Yine de hangisinin daha güçlü olduğu bence fark etmez. Supergirl'ün basitçe hikayesine gelecek olursa Krypton yok olmadan önce Kal'ın ardından Kara gönderildi. Böylece küçük kuzenine yeni gidecek oldukları gezegende bakıcılık yapabilecekti. Ancak gönderildiği kapsül yoldan çıktı ve dünyaya ulaştığında kuzeni Kal çoktan büyümüş ve Superman olmuştu. Yaşça büyük olduğu küçük kuzeni artık ondan daha büyük, daha güçlü ve daha deneyimliydi. Normalde tüm Kryptonlar gibi Kara'nın yetenekleri de normal bir insanın fiziksel kondisyonundan daha büyük değildir. Bununla birlikte Kara, sarı güneşin enerji spektrumuyla şarj edildikten sonra çeşitli insanlık dışı beceriler sergileyebilir hale geldi. Her ne kadar ırkına özgü bir şey olsa da biyolojik yaşamının yarısını bu güçlerle büyütmüş olması bu yeteneklerini diğer Kryptonlara kıyasla daha başarılı kullanmasına olanak sağlıyor. Ve resmi kaynakların verdiği bilgiye göre Kara tüm çoklu evrendeki en güçlü varlıklardan biridir. 9 numara Superman. Superman'in Arrowverse'deki versiyonu bizlerin bildiği Superman'den daha farklı bir orijine sahip değil tabii ki. Clark Kent doğum adıyla Kal-El, merhum Jor-El'le merhum Lara Dorvan'ın oğlu ve Krypton yok edilmeden önce doğan son çocuktur. Ölmekte olan gezegeninden bir bebek olarak dünyaya fırlatıldıktan sonra memleketleri Smallville ve Kansas'ta evlat edinip büyütülen iki nazik insan olan Jonathan ve Martha Kent tarafından bulundu. Ailesi ona güçlü ahlaki değerler aşıladı ve büyüdüğünde hakikat ve adalet için savaşmaya karar vermesine yol açtı. Clark gizli kimliğine Metropolis şehrinde Daily Planet gazetesinde muhabir olarak çalışıyordu. Gezegenin en büyük koruyucularından biri olarak gizlice hareket ederken Çelik Adam yani Superman olarak bilinen dünyaca ünlü süper kahramana dönüştü. Kendisi de aynı Kara gibi sarı güneşin radyasyonuyla beslenip özel güçler kazanıyor. Bunun yanında dünyadaki koşullarında onun gelişiminde büyük etkileri var. Güneş tarafından düzgün bir şekilde şarj edildikten sonra vücudunda dalgalanan enerji çeşitli insanüstü yetenekler sergilemesine izin veriyor. Clark kendi sınırlarını zorlamaya devam ettikçe daha da güçlenmeye devam edecek. Irkı için bu güçler genel bir şey olsa da esasen tüm hayatını bu yeteneklerle yaşamış olmak bir ömür boyu deneyim ve uygulamayla birleştiğinde ona diğer Kryptonlara kıyasla çok daha fazla kontrol ve eşit miktarda daha yüksek ham güç seviyeleri sağladı. Birkaç güçlendirilmiş Kryptonluyu aynı anda tek başına alt edebilen Clark, dünya üzerindeki en güçlü varlık ve tüm dünyadaki en güçlü varlıklardan birisi olarak gösterildi. Clark gözlerinden kırmızı enerji ışınları çıkartabilir. Bununla birlikte Superman büyük miktarda depolanmış güneş enerjisini vücudundan hemen dışarı atabilir. Superman'in bu saldırısı normal ısı görüşünden çok daha güçlüdür ancak bunun bir bedeli vardır. Çünkü Clark daha sonra çoğunlukla güçsüz kalır ve kendini yeniden şarj etmesi gerekir. Elbette dizi evreninde Superman sinematik ya da herhangi bir film evreninden daha uzun süre ve daha çok göründüğü için bütün yeteneklerini keşfetmesi çok normal. Sekiz numara Rain. Gerçek adı Samantha Aries olan bu karakter, Krypton'un yok edilmesinden önce dünyaya gönderilen Rain olarak bilinen eski bir Kryptonlu dünya katilidir. Onu kızı gibi büyüten Patricia Aries tarafından bulundu ve bir yetişkin olarak Samantha, CFO pozisyonuna geçmeden önce kısa bir süre L-Corp'un vekil CEO'su oldu. Ancak yine de kısmen işvereni olan Lena Luthor adına eski pozisyonunu elinde tutuyordu. Samantha güçleri tezahür etmeye başlayana kadar kendi kökenlerinden habersiz kaldı ve bu Supergirl'ün yüzleşmek zorunda kaldığı en güçlü düşmanlardan birinin ortaya çıkmasına yol açtı. Samantha'nın fizyolojisi, genetik deneyler ve Kryptonlu çok tanrılı cadıların kara büyüsü nedeniyle Superman ve Supergirl'den üstün kabul ediliyor. Bir Kryptonlu gibi sarı güneşten beslenen karakter kara büyünün etkilerine de sahip. Kara büyünün etkileri nedeniyle güçleri doğal olarak güneş enerjisiyle çalışan herhangi bir Kryptonlu'dan çok daha fazladır. Ra'nun ateşinden doğduğu söyleniyor. Bir Krypton hologramına göre saltanat olarak Samantha, Supergirl'den daha gelişmiş ve daha büyük güçlere sahiptir.
Superman'den daha güçlü olup olmadığı normalde bilinmiyordu. Ancak Samantha'yı tüm çoklu evrendeki en güçlü varlıklardan biri yapan, artırılmış çok daha güçlü kara büyü özellikleri olduğundan muhtemelen ondan daha güçlü. 7 numara Music Meister. Music Meister açıklanamayan doğaüstü güçlere sahip ekstra boyutlu bir varlık ve silinmiş bir zaman çizelgesinde aslında bir yazardır. Sıradan insanların kavrayışının çok ötesinde olarak tanımladığı çoklu evrenin bilinen tüm evrenlerinin dışında bir yerden geldiğini iddia ediyor. Çoklu evrenin dışından gelen bir varlık olduğu için bilinmeyen miktarda güce sahiptir. Music Meister göz teması kurduğu herkesi hipnotize etme, zihinlerini bir rüya dünyasına gönderme yeteneğine sahiptir. Ayrıca içindeki rüya insanlarının özgür iradesi de dahil olmak üzere rüyalara girebilir ve rüya dünyasına uygun gördüğü şekilde manipüle eder. Bu karakter bana Marvel çizgi romanlarındaki Beyonder'ı hatırlattı ve gerçekten çok fazla ortak yanları var. Bir kişinin sadece zihninde varken rüyada öleceklerse gerçekten de öleceklerini söylüyor. En azından bunu iddia ediyor. Hipnozunun etkisi altındaki herhangi biri ona enerjiyle bağlı hale gelir ve bu kendi kullanımı için güçlerini kademeli olarak çalmasını sağlar. Aynı anda birden fazla hedefi kontrol altına alıp onlardan güç çekebileceği de gösterilmiştir. Her şeyin farkında olduğunu iddia eden Music Meister gerçekten de çoklu evrendeki çeşitli yerler ve insanlar hakkında derinlemesine bilgiye sahip olduğunu göstermiştir. Bilinmeyen bir gerçeklikten gelmesine rağmen Dünya 1 ve Dünya 38'in varlığının yanı sıra Flash olarak Barry Allen ve Supergirl olarak Kara Danvers'ın gizli kimlikleri ve kişisel yaşamları hakkında ayrıntılı bilgi sahibiydi. Karakterin zayıf yönlerine gelecek olursak sınırlı farkındalığa sahiptir. Music Meister, fiziksel dünya ile ilgili görünüşte her şeyi bilen farkındalığına rağmen yalnızca şu andaki şeyleri algılayabilir. Geleceği öngöremez ve insanların zihinlerini okuyamaz. Bu sayede Vibe, Kid Flash ve Martian Manhunter onu hazırlıksız bir şekilde yakalayabildi. 6 numara Doktor Destiny. John Deegan, Dünya 1'i Elseworlds'e dönüştürmesi için kader kitabı verilen Gotham City'de yaşayan eski yozlaşmış bir psikiyatrdır. Gerçekliği defalarca değiştirerek Dünya 38'den Clark Kent'i kopyalayarak kendisine Superman'in kaderini, görünümünü ve güçlerini vermeyi başardı. John nihayetinde Barry Allen, Oliver Queen, Kara Danvers ve gerçek Superman tarafından mağlup edildi. John'u mutasyona uğratan, görünüşünü ve ruhunu bozan Book of Destiny'den gelen bir enerjiye kapıldı. Kısacası bu karakter DC evreninde gerçekliği değiştirebilen ve baştan yazan kader kitabı sayesinde şu anda bu sırada. Ancak kader kitabı Oliver Queen tarafından yok edilince güçleri de ondan alınmış oldu. 5 numara Mr. Mxyzptlk. First, let's set the mood. Candles. Who are you? Then, music. What the hell? Next, flowers. Mixie olarak da bilinen Mxyzptlk 5. boyuttan gelen son derece güçlü, ekstra boyutlu bir varlıktır. Kara Danvers yani Supergirl aşkını ilan etmek için National City'ye gelen ve kendini tanrı ilan eden bir varlık. Mixie kendi boyutuna geri gidene kadar mistik güçleriyle hayatları tehlikeye atmaya başladı. Daha sonrasında 5. boyut yetkilileri tarafından cezalandırıldı ve güçlerini tekrardan özgürce kullanabilmesi için haksızlık ettiği kişilere yardım etmesi doğrultusunda mahkeme emri verildi. Sonunda güçlerini geçersiz kılmak ve süper dostlarını kurtarmak için Nixie'nin 5. boyut küresine girdi. Karakterin güçlerine gelecek olursak kendisi gerçekliği çarpıtıyor gibi görünen inanılmaz büyülü güçler gösterdi. Bu güçlerin ölçeğinde bir sınırı yok gibi görünüyor ve ona sık sık güçlü olarak atıfta bulunuyorlar. Kendisi dünyayı parmaklarını şıklatmasıyla yok edebileceğini iddia ediyor. Ayrıca Mixie güçlerini yalnızca 5. boyut enerjisine erişebildiği zaman kullanabiliyor. Bağlantı kesilecek olursa tüm güçleri etkisiz hale gelir ve normal bir insandan neredeyse hiçbir farkı kalmaz. 4 numara The Monitor. He said you were testing us. Daha çok monitör olarak bilinen Marnavu, M.Ö. 7980'den önce doğmuş, tüm ailesini ve evrenini kaybettikten sonra kozmik güçler elde etmiş bir zaman yolcusuydu. Anti-monitörün neden olduğu ve tüm çoklu evreni sona erdirecek yaklaşan bir krizi öğrendikten sonra çoklu evren kıyameti için birkaç dünyayı test etti. Ancak testi geçmeyi başaran Dünya 1'e meydan okuyana kadar hepsi başarısız oldu ve bu nedenle Marnavu, Superman ve Supergirl ile birlikte krizle savaşacak evren olarak Dünya 1'i seçti. Dünya 1 kahramanlarının mücadelelerinde başarılı olmalarına yardımcı olan Dünya 38, çoklu evrenin yok edilmesini önleme hazırlıklarında kendisine yardımcı olması için Oliver Queen'i aramaya devam etti. Bununla birlikte Barry Allen ve John Jones gibi diğer kahramanları yaklaşan krizdeki rolleri için hazırlayacak ve Lex Luthor'u yeniden canlandıracaktı. Başlangıçta Navu, özel güçleri
haberi olmayan bir Malthusian'dı. Zamanın şafağına götürüldükten sonra kronar radyasyonuna maruz kaldı. Giysisi onun öldürülmesini engelledi ama tüm etkilerin hepsini engelleyemedi. Bu da vücudunun etrafındaki kozmik enerjileri emmesine ve fizyolojisini değiştirmesine neden oldu. Novu'nun dönüşümünden sonraki güç kapasitesi insanlar tarafından anlaşılamaz bir hale geldi. Ayrıca Dünya 90'ın neredeyse tüm sakinlerini görünüşte herhangi bir yaralanma olmadan tek başına öldürebildiği ve evrenin yok edilmesinden zahmetsizce hayatta kalabildiği için muazzam bir metanet ve kudrete sahip. Söylememe gerek var mı bilemiyorum ama Novu ayrıca tüm çoklu evrendeki en güçlü varlıklardan biridir. Ancak buna rağmen Novu yetkilerinin bir sınırı olduğunu kabul ediyor ve Anti-Monitor krizinde Anti-Monitor'un kendisinden çok daha güçlü olduğunu belirtiyor. 3 numara Anti-Monitor. Alert, everybody is gone. Gerçek adı Mobius olan bu karakter daha çok Anti-Monitor olarak bilinir. Çoklu evreni ortadan kaldırmak için gerekli olan her şeyi yapma görevine girişen üstün güçlü ve kötü niyetli bir varlıktır. Muadili olan Marnavu'nun karşı çıkmasına rağmen icadı olan antimadde topu sayesinde nihayetinde başarılı oldu. Bununla birlikte Paragons ve Oliver Queen'in ortak çabalarıyla yok edilen çoklu evrenin yerine yeni bir çoklu evren yaratıldı. Anti-Monitor tarafından yeni kurulan Earth Prime'ın kahramanlarını yok etmek için son bir girişimde kendisini dev bir boyuta genişleterek onları savaşa soktu. Her şeyin sonucunda Ray Palmer, Nash Wells ve Ryan Cohen'in küçülen bir silah tarafından mağlup edildi. Ve bu da onu sürekli olarak küçülen bir duruma kilitledi. Kendisi bu durumdayken hiçbir şeye zarar veremeyecek veya çoklu evrende herhangi bir şekilde yakın gelecekte etkileşime giremeyecekti. Mar-Navu'nun antimaddede bir kopyası olan Mobius, önceki kronar radyasyonuna maruz kalmanın bir sonucu olarak kazandığı güçlere benzer yeteneklere sahiptir. Navu bir şekilde onu odaya kapatabilmiş olsa da kendisinden çok daha güçlü olduğunu ve onu tüm çoklu evrendeki en güçlü varlıklardan birisi yaptığını belirtiyor. Aynı zamanda Oliver Queen, dünyanın en büyük kahramanlarından oluşan Paragonların Anti-Monitor'u yenmek için yeterli olamayabileceğini açıklamıştı. Ve bu durum onu yenmek için küçülen bir bomba kullanmayı başarana kadar ekibin büyük çoğunluğunu nasıl kolayca alt ettiğiyle kanıtlanmış oldu. 2 numara The Spectre. Ölen bir kişi daha yüksek bir amaca çağrıldığında bir Spectre yaratılır. Bir noktada Jim Corrigan bu ünvanı açıklanmayan bir süre kadar elinde tutan bir Spectre oldu. Oliver Queen Anti-Monitor krizi sırasında öldürüldükten sonra ruhu Araf'a gönderildi. John Constantine, John Diggle ve Mia Smoke, Oliver'ın ruhunu geri almak ve bedenine geri getirmek için oraya gittiklerinde Corrigan'la karşılaştılar ve Corrigan Oliver'a şimdi sıranın kendisine geldiğini söyledi ve gücü devretmeye başladı. Oliver Queen'in kaderi olduğu için ona bundan sonra Spectre denilecekti. 2049'un şu anki versiyonunda Oliver hala da mevcut olan Spectre'dır. Merhum Oliver Queen bedenine dönmeyi reddedip Spectre olmaya karar verdi. Yeteneklerini yok edildikten sonra bile tüm çoklu evreni kanalize etmek için kullanan Oliver bu durumda Mobius'un üstesinden gelme ve yok edilen çoklu evreni yeniden yaratma yeteneğine sahip olduğunu bile kanıtladı. Her şeyin sonucunda Spectre onu var olan en güçlü varlıklardan biri yaptı. 1 numara Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar, as in... The devil, yes, exactly. So tell me, what is it you desire? Evet, bilmeyenler varsa ki muhtemelen bilmeyenler vardır, Lucifer da Arrowverse'ün bir parçasıydı. Oliver'ı geri getirmek ve onu Spectre'a çeviren yolculukta John Constantine ve ekibini Araf'a gönderen kişi Lucifer Morningstar oldu. Lucifer o kadar güçlü bir karakter ki John Constantine ve Anti-Monitor krizini resmen görmezden geldi. Zaten dizinin sonunda tüm çoklu evrenin tanrısı olmuştu ve bu da onu listenin başına koyan en büyük etken oluyor. Ayrıca Tom Ellis vermiş olduğu bir röportajda buradaki görünümünün daha Lucifer dizisi başlamadan önce dünyada geçen 5 yıllık süreçte yaşandığını doğrulamıştı. Yani en zayıf formundaki Lucifer, düşmüş melek formu bile tüm Arrowverse'ü takmıyor, gerisini siz düşünün. Bu da onu tüm çoklu evrendeki en güçlü varlık yapar, istisnasız bir şekilde listenin başını çekiyor. Burada yaşanan olaylar DC evrenine yabancı olan dostlarımız için karışık gelebilir. Ancak burada bahsettiğim her karakter DC'nin çizgi romanlarında zaten var olan kişiler. Elbette burada harika bir çizgi roman uyarlaması görüyoruz ama maalesef ki yeterli bütçe verilmiyor. Buna rağmen Arrowverse'ü başarılı buluyorum ve zaman zaman takip etmeyi seviyorum. Keşke listeye Flash'ı da koyabilseydim. Bunu çok isterdim ancak bana göre en güçlü 10 listesi bu şekilde.
Supergirl'ün potansiyel ve normal güçlü formunda bile Barry'den daha üstün gösterildiğini düşünüyorum. Yani dizi evreninde işler çok karışık. Affedersiniz ama buz gücüne karşı yenilen speedster'lar bile varken şu anda Barry'nin Supergirl'ü yenebileceğini söylemek bana pek mantıklı gelmiyor. Ve bu bir çizgi roman değil dostlar. Eğer öyle olsaydı zaten Flash çoktan kazanmıştı. Her evrende işler farklı işliyor ve burası da CV'nin kendi kurmuş olduğu multiverse. Evet dostlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.